Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler yine çok güzel bir kolay tığ işi anahtarlık paylaşacağım, tarifi paylaşacağım. Daha önceki videomda bu güzel minik dondurma anahtarlıklardan örmüştük. Hazırsak şimdi bu farklı modeli denemeye geçelim. İyi seyirler. Evet, bunun için gerekli olan malzemeler: şöyle 0 numara tığ kullanacağım. 3 ayrı tonlarda ipim var. Çok az miktarda dolgu malzemesi olan elyaf'a ihtiyacımız olacak. Hazırsak hemen başlayalım. Evet, bunun için öncelikle şöyle pembe ipimi alıyorum. Daha koyu olan renk üstte kalacak. Bunun için sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördüm. İpimi çekiyorum. İlk ilmeğime şöyle tığım ile geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma. Hemen ikinci sıraya geçelim. İkinci tura. Burada 6 olan sayımı 12'ye çıkarmak için her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne örüyorum. Yedi ve 8, 9 ve 10, 11 ve 12. Evet, 3. sırayla devam edelim. Üçüncü sırada bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artırma yaparak sayımı 18'e çıkaracağım. Evet, 3. sıramızı tamamladık. Hemen 4. sırayla devam edelim. 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Sayımı 18'den 24'e çıkaracağım. Evet, 4. sıramızı tamamladık. Toplamda 24 adet ilmeğimiz olacak. Şöyle sıra sonunda hemen renk değişikliği yapıyorum. Daha açık bir renk olan pembeye geçiyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet. 5, 6 ve 7. 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Pembe renkli. Artırma da eksiltme yapmadan 3 sıra örüp gelelim. Evet, 3 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi 8. sırayla devam ediyoruz. 8. sırada 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. 2 sık iğne, bir eksiltme yaparak sayımı 18'e düşüreceğim. Şimdi tığıma ipimi alıyorum. Pardon, şu filo dediğimiz üst kısımda olan bölümden, ön lobdan öreceğiz. Bir, aynı yere 2 tane tekli trabzan yaptım. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek kaydırma daha. Tığıma ipimi aldım. Aynı yere 1 ve 2. 2 tane tekli trabzan örüyorum. Yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma, sonrakine ilmek kaydırma ve yine 2 tane tekli trabzan örüyorum. Bu şekilde bütün kenarını ön lobdan örelim. Evet, şimdi 9. sırayla devam edeceğiz. Tüm kenarını bu şekilde süsledikten sonra şöyle içte kalan arka lobları bırakmıştık. Ön loblardan ördük. Şimdi oraya külahımızı öreceğiz, sabitleyeceğiz. Şöyle içte kalan bu ilmeklerden külahımızı örmeye başladık. 18 tane toplamda ilmeğimiz olacak.
şekilde toplayarak örelim. Evet, şimdi 10. sıra ile devam edelim. 10. sırada bir tane sık iğne, şöyle ilmek belirleyicisini takalım. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme yaparak turu tamamlayalım. Evet, bir sık iğne, bir eksiltme yaptık. Sayımız şu an 12. Şimdi 11 ve 12. sıraları, yani 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Arttırma ya da eksiltme yapmadan 2 sıra örüp gelelim. Evet, 13. sıra ile devam edelim. 13. sırada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne, bir eksiltme yapalım. 14. sırada ise her sık iğneye bir sık iğne olmak üzere 8 tane sık iğne örelim. Evet, son bir sıramız kaldı. Ondan önce hemen içine elyaf ile dolduralım. Evet. Son sıramızda örelim ve bu güzel anahtarla tamamlayalım. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın lütfen. Ördüğünüz videoları da resimlerini Instagram hesaplarınızdan bizleri etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Evet, bir sık iğne, bir eksiltme yapmaya devam ediyorum. 2 kere yaptım. Şimdi son ilmeğimi de şöyle eksilterek bitiriyorum. İpimi kestim. İğne ile şimdi toplama işlemi yapacağız. Kapatacağız. Dilerseniz anahtarlık, dilerseniz bebek örgülerinde de, süslemelerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Eminim sizler de kolaylıkla, severek, beğenerek örersiniz. Şöyle ipimi de çektim. Yapmamız gereken tek şey nerede bulunacağına karar vermek ve ona göre aparatlar tercih etmek. Evet, bugünlük güzel dondurmamız hazır. Renk renk yaparak dilerseniz satın, dilerseniz dekoratif amaçlı kullanın. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.